Dostlar tekrardan hoş geldiniz. Birol Şef'in mutfağına. Tekrar mutfaktayız, evdeyiz. Sevgili dostlar bugün çok güzel bir canım şey istedi. Böyle Gaziantep yöresine ait bir lahmacun istedi. Hafif acılı, sarımsaklı, bol baharatlı, yeşillikli, şöyle bol kıymalı lahmacun yapalım dedik. Bütün şeylerini de size vereceğim tarifini. Haydi başlayalım. Şimdi malzemeyi tanıtacağım size. Böyle yarım çay bardağı yağ, çiçek yağı, zeytinyağı da olabilir. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker, bir tane soğan, 2 diş sarımsak. Yeşilliğimiz burada, taze soğan, maydanoz, biber var, dereotumuz var, unumuz var, kıymamız var. Kıyma 250 gram. Böyle haydi başlayalım. Evet dostlar, şimdi soğandan başlayalım. Kesin küçük küçük. Ne kadar küçük kesersek o kadar iyi. Evet, sıra biberlerimizde şöyle. Evet, sırada biberimizi doğradık. Sırada maydanozla dereotumuz var. Maydanozları doğradık. Şimdi sıra sarımsaklarda. Evet dostlar, biraz da ben taze soğan yeşil kısımlarını koyacağız. Evet dostlar, iç harcını hazırladık. Şimdi yeşilliğini doğradık. Şimdi kıymasını atıyoruz. Güzelce. Şöyle kıymasını attıktan sonra şöyle ben bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı şöyle kimyon attık. Ondan sonra bir çay kaşığı tuzunu atıyoruz. Şöyle bir çay kaşığı da tuz attık. Şimdi karıştırmaya başlayacağız. Evet, baharatını attıktan sonra bir çay kaşığı karabiber. Son baharat. Evet, ikinci olay da domates sosu. Şöyle 1 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı ve 3 yemek kaşığı şöyle domates sosunu attık. Evet, her şey hazır. Şimdi bir karıştıralım güzelce. Sevgili dostlar, lahmacun içimizi şöyle hazırlayalım güzelce. Harika bir tat olacak umuyorum. Şöyle güzel güzel iyice ezin malzemeleri ki macun kıvamına gelsin. Lahmacun iç harcı hazır şu an gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir 10 dakika 15 dakika bir dolapta dinlendireceğim. Evet dostlar, unumuz hazır. Şöyle 2 bardak un alalım. Tepeleme 2. Şöyle 3 bardak unumuzu aldık. Kenara koyduk. Şöyle yapalım. Arkadaşlar eldiven kullanmıyorum. Çünkü hamur içinde eldiven biraz zor oluyor. Şöyle havuz yaptık güzelce. Bakın. Havuzu yaptık. 3 bardak un koyduk. Evet, şöyle bir tatlı kaşığı şekerimizi koyduk. Yarım fincan yağımızı koyduk. Şöyle
Burada 2 bardak suyumuz var. Suyunu yavaş yavaş böyle yediriyoruz. Evet. Hafif hafif böyle. Evet dostlar, şimdi tuzumuzu da koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. Azıcık daha su ilave ediyorum ben. Şöyle. Hamurumuz biraz yumuşak olması lazım. Güzel güzel karıştırıyoruz böyle. Harika. Evet dostlar, gördüğünüz gibi 6 tane beze çıktı. Şimdi bunları 1 saat kadar dinlendireceğim. Şöyle güzel bir temiz bez koydum. 1 saat bir dinlensin. Evet dostlar, hamurlarımız hazır. Şöyle bir kenara atalım. Şimdi bunları tek tek açacağız. Güzel güzel. Harika bir lahmacun olacak. Evet, güzel güzel açalım. Lahmacunumuzu, hamurlarımızı. Lezzetli lezzetli, şöyle Gaziantep yöresine ait sevgili dostlar. İnce açacağım şöyle hamuru. Siz de evinizde yapabilirsiniz sevgili dostlar. Lahmacun fiyatları da yani aldı yürüdü. Gerçekten çok pahalı lahmacunlar. İnsan almaya valla yemeye bile çekiniyor yani. Çocuklar bildiğiniz gibi hep lahmacun istiyor. Lahmacun da lahmacun. Çocuk anlamaz. Yani evinizde böyle yapabilirsiniz. Ucuza mal edebilirsiniz. Bu yaptığım lahmacunu maliyetini ben çıkaracağım. Bir hazırlayayım güzelce. Fiyatını size vereceğim. Gördüğünüz gibi ince oldu. Azıcık daha açalım. Biraz da elde açalım şöyle. Güzel güzel yırtılmadan. Gerçekten harika oldu. Lastik gibi oldu. İçinde şeker olduğu için şeker yani hamuru gerçekten tutuyor sevgili dostlar. Evet, şimdi kıymasını koyacağız. Şöyle şöyle. Kıyması biraz cıvık olsun sevgili hanımlar. Gerçekten şu an pişmedi ama mis gibi kokuyor böyle. Lahmacun lahmacun. Gaziantep yöresine ait lahmacun. Arkadaşlar ben lahmacun içine hazırlıyoruz ya. Onu ben diri seviyorum yani diri olacak. Bazıları mikserden geçiyor, ondan geçiyor böyle şey gibi oluyor. Macun gibi oluyor. Bence hiç iyi değil öyle. Böyle daha iyi bence. Diri olacak ki ağzına yediğin zaman ağzınızda böyle bir tat bıraksın yani. Arkadaşlar bildiğiniz kadarıyla ben gemilerde 20 sene çalıştım. Emekli oldum. Orada 40 kişi 50 kişiye lahmacun pide yapıyorduk. Tabii ki takım taklavat fırınlar çok güzeldi. Böyle gördüğünüz gibi hazır. Lahmacunumuz hazır. Evet, şöyle de koyalım. Evet. Evet dostlar, şimdi ikincisini açacağız.
Evet dostlar, şimdi sıra bu ikincisini de böyle alalım. Bakalım nasıl alacağız. Şöyle aldık. Kağıdın üstüne koyduk. Yağlı kağıda koyduk. Şöyle hemen bir göstereyim. Evet. Şöyle tam geldi. Boyutu da iyi. Evet dostlar, şimdi üçüncüsünü açalım. Üçüncü lahmacunumuzu açıyoruz. Harika. Diğerleri pişti. 2 tane pişirdik. Şimdi 3 tane lahmacun yapacağım. 3 tane de normal pide yapacağız. Sevgili dostlar, sevgili hanımlar. Evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani yapılır. Biraz uğraşmalı ama olur. Niye olmasın ki? Arkadaşlar pide gerçekten çok pahalı ya. 400 lira, 500 lira, lahmacun 300, 400 ne bileyim ben. İnsanlar şaşırır. Bunun ben size maliyetini söyleyeceğim. Şaşıracaksınız. Sevgili dostlar. Maliyeti söyleyeceğim. Şaşıracaksınız. Evet dostlar, lahmacunlarımız pişiyor. Şu an üçüncüsünü yaptım. Onu da açacağız. Onu da pişireceğim. Şu an ikincisi pişiyor. 3 tane hamurum kaldı. Onları da pide olarak yapacağım. Yumurtalı yapacağım onları. Daha değişik olsun. Böyle güzel. Sonra yanına sumaklı soğan yapacağım yanına böyle. Biraz da roka. Harika limonlu falan. Bir de ayran yaparız yanına. Buz gibi böyle. Akşam menümüz hazır yani. Bir zorluk yok. Sevgili dostlar, bildiğiniz kadarıyla kanalım yeni. Abone olursanız çok sevinirim. Yakında sürpriz yerlere gideceğiz. Harika bir sürprizim var size. Orada görüşeceğiz. Orada artık bakarız duruma göre. Evet dostlar, bu da üçüncüsü oluyor. Hemen atalım bunu da. Bir altını havalandıralım şöyle. Evet, şöyle elimizi sokalım kürek gibi. Hemen hazır. Şöyle. Bunu da fırına atalım. Evet dostlar, üçüncü lahmacunumuzu attık. Şimdi 3 tane hamur vardı. Ben üçünü birleştirdim. 2 tane hamur çıkardım. Şöyle pidelik. Hemen kıymasını koyalım. Bir tane buraya, bir tane oraya. Gördüğünüz gibi malzememiz tam geldi. Harika. Tam istediğim gibi. Şimdi güzel güzel kıymasını yayalım. Evet, şöyle atalım. Şöyle biraz buraya fazla kaçmış. Onu da alalım. Şöyle pideleri hazırlayalım. Arkadaşlar Samsun Bafra'da ben bir pide yedim. Gerçekten çok güzel yapıyorlar. Kapalı pide yapıyorlar. Harika, gerçekten çok hoşuma gitti. Onun videosu da var. Seyredebilirsiniz videosunu. Samsun videosunu. Gerçekten güzeldi yani. Hani hakkını yememek lazım. Güzele güzel, çikine çikin yani. Gerçi çikin yemek olmaz hayatta. Güzel yaptığınız zaman gönül kalbinle yemeklerimiz çok güzel olur. Şimdi bunu katlıyoruz şöyle güzel güzel. Çok kolay. Gördüğünüz gibi. Şöyle katlayalım. Arkadaşlar bu işi yaparsanız aşçılığı gençlere söylüyorum. Yani gemilerde falan çalışmak istiyorlarsa bu işi severek yapacaklar. Yani illa para kazanmak için değil. Parayı zaten kazanırsın da. Severek yapacaksın. Çeşit çıkaracaksın. Yaratıcı olacaksın. Bu işlerde, aşçılıkta. Herkesin yaptığı yemeği yapmayacaksın. Kendi icatını yapacaksın. Kendi stilini ortaya koyacaksın. Yani pideyi herkes böyle yapar ama sen değişik yap. Evet, değişik yap. Şöyle biraz uzatalım pidemizi. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane yumurta kıracağım.
Evet, bir tane yumurta kırdık. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Evet, yumurtamızı karıştırıyoruz ki üstüne süreceğiz. Evet. Şöyle üstüne sürelim yumurtamızı. Arkadaşlar ellerim temiz. Yani çeşmeden çıkmıyor. Her gün yıkıyoruz yani. Şöyle bol kepçe yumurta yaptık üzerine. Şöyle alayım şunu da üzerine atayım. Evet. Yumurtasını da koyduk bol kepçe. Şöyle kenarlarını da sürelim ki kızarsın güzel. Evet. Evet dostlar, pidemiz hazır. Lahmacunumuz pişsin. Hemen içini açacağız. Evet dostlar, pidelerimiz hazır. 2 tane çıktı. Toplamda 3 tane lahmacun, 2 tane pide çıktı. Pide yaptık güzel. Kıymalı, yumurtalı, harika bir tat olacak. Bunun ben size maliyetini çıkaracağım. Maliyeti belli zaten. Tanesi kaç paraya geliyor mesela? Onu hesaplayacağız. Evde yapmanın avantajları. Yani çoluk çocuğunuza böyle yedirebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi lahmacunumuz çıksın dışarı, pişsin. Son lahmacun, sonra bunu ikisini birlikte açacağız. Afiyetle böyle güzel bir ayran yaparız yanına. Biraz soğan, yeşillik falan filan. Böyle akşamı geçireceğiz pidele, lahmacunuyla. Evet dostlar, şimdi kırmızı soğanımızı aldık. Bunu ince ince doğrayacağız. Şimdi soğanımızı doğradık. Güzel güzel. Şöyle bir karıştıralım. Harika bir gözüküyor. Kırmızı soğan arkadaşlar, sevgili hanımlar, gerçekten şifadır. Sofranızdan, yemeğinizden eksik etmeyin. Kullanabiliyorsanız kırmızı soğan kullanabilirsiniz. Şöyle şimdi biraz bir çay kaşığı sumak atıyoruz. Şöyle güzel güzel. Tuza gerek yok. Çünkü ekşi. Şöyle biraz ovalayalım. Güzel güzel ovaladıktan sonra lahmacunumuzun yanında harika gider. Çok güzel gider. Evet, şimdi çeri domates de yanına iyi gider. Şöyle ikiye böldük. Kenara atalım. Lahmacunlar kokusu gelmeye başladı mis gibi. Harika kokuyor. Sevgili dostlar, hanımlar. Böyle canınız istediği zaman böyle yarım kilo undan 2 dakika sürmüyor zaten. İçine hazırlarsınız. Ondan sonra fırına verirsiniz böyle. Yani tepsiniz de büyükse, fırın tepsisi, hepsini birlikte atabilirsiniz. Daha rahat olur. Evet, turpumuzu da doğrayalım yanına. Acı seviyorsanız acı biber kullanabilirsiniz. Lezzetli olur. Şöyle yaptık. Evet, şöyle yeşilliğimiz hazır. Evet dostlar, pidemiz çıktı şöyle gördüğünüz gibi. Lahmacunlarımız hazır. Biraz yağlayacağız bunları şöyle. Az bir şeye fıs fıs yapıyoruz. Çok güzel kokuyor, harika. Ellerime sağlık. Sevgili Evet dostlar, şimdi biraz kırmızı soğan, bir tane domates, yeşillik de atalım biraz. Çok güzel olur. Tabii ki olmazsa olmaz limon. Limonumuzu da sıktık. Şimdi bir tadına bakalım. Harika gözüküyor. Süper bir lahmacun. Evet dostlar, lahmacunumuz hazır şöyle. Şimdi bir tadına bakacağım sizin adınıza. Yani dışarıdan almışsınız, evde yapmışsınız. Aynı. Harika tadı falan lahmacunun. Güzel ince açtım. Tabii ki fırından fırına fark var.
sevgili dostlar daha da güzel olabilir. Şimdi bunun maliyetini hesaplayacağız. Arkadaşlar 250 liralık kıyma aldık. Ondan sonra yeşilliği 50 lira 300. Elda soğanı olsa 350. 6 adet çıktı. Yani 50 lira da elektriği koyalım. Yani 400 lira. 6 tanesi 400 lira. Hem de bol kepçe. Afiyet olsun.